Uyku eğitimi bir beden küçük gelen bir kıyafeti bebeğine zorlukla giydirmek değildir. Tam tersi onun üzerine tam oturacak, onun mizacına ve senin ebeveynlik tarzına uygun bir elbise dikmektir. Bu yüzden tek bir doğru yöntem yok. Şimdi sana iki harika seçenek sunacağım. Hangisinin senin ailen, senin yavrun, senin kişiliğin için daha uygun olduğuna birlikte karar verip sen de uygulamaya geçebilirsin. Metot 1, pick up, pick down, al, koy, kaldır, yatır, artık ne dersen de. Eğer bebeğin küçükse, yani genellikle 4 ila 7 ay arasındaysa bu yöntem harika. Bu aylarda bebekler ağladıklarında sakinleşmek için fiziksel temasa ve kucaklanmaya daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu yöntem onlara bu güvenceyi verirken aynı zamanda doğru mesajı da öğretir. Metot 2, yavaşça uzaklaşma, yani sandalye metodu. Eğer bebeğin biraz daha büyükse, yani genellikle 7-8 ay üzerindeyse bu yöntem daha isabetli olabilir. Çünkü bu dönemde bebeklerde nesne kalıcılığı gelişir. Yani sen odadan çıktığında yok olmadığını bilir. Ayrıca bazı bebekler kucağa alınıp tekrar konulmayı bir çeşit oyun gibi algılayabilir veya bu durum onları daha çok uyarabilir. İşte bu durumlarda senin varlığınla güvende hissettiren ama kademeli bağımsızlığı öğreten sandalye metodunu bir köprü görevi olarak görebilirsin. Hadi ilk yöntemle başlayalım. Bu yöntemin amacı bebeğine şu mesajı tutarlılıkla vermek. Ağladığında seni duyuyorum ve sana cevap veriyorum. Ama uykuya dalacağın yer kucağım değil, güvenli yatağın. Birinci adımımız uykulu ama uyanık ol. Harika uyku rutininden sonra bebeğini yatağına uykulu ama gözleri henüz tam kapanmamışken koymalısın. İkinci adımımız ağlarsa tereddüt etmeden al. Mızmızlanmayı veya hafif bir protestoyu değil, gerçek bir ağlama başladığı an hiç tereddüt etmeden sakince onu kucağına al. Üçüncü adım sakinleştir ama asla kucağında uyutma. İşte en kritik kural bu. Onu kucağında kendine doğru dik tut, sırtını sıvazla, kulağına şşş, piş, piş, yanındayım, güvendesin, sakinleştirici anahtar kelimeler kullanabilirsin. Ve sadece bu basit ve tekrarlayan kelimeleri kullanmalısın. Amacın onu tamamen sakinleştirmek, uyutmak değil. Ağlaması durduğu, hıçkırığa veya mızmızlanmaya döndüğü an hemen geri koymalısın. Bu da dördüncü adımımız. Sakinleşince hemen onu yatağına koymalısınız. Bir dakika bile beklemeden hemen o mayışık haliyle tekrar yatağına koyuyorsun. Yöntemin bütün sırrı kucakta geçirilen süreyi minimum tutmak. Bu adımlara kadar saydığım adımları sabırla tekrarlıyorsun. Evet, evet, doğru duydun. İlk gece bunu belki 50, belki 100 kez yapman gerekebilir. Bu bir sabır testi, bir irade savaşı. Ama her seferinde aynı kararlılıkla bunu yaparsan bebeğin her kucağa alınışında daha çabuk sakinleşecek ve bu sayı her gece dramatik bir şekilde azalacak. Genellikle 3-5 gün içerisinde büyük bir fark gözlemleyebilirsin. Evet, şimdi bu metotta sık karşılaşan sorunları ve çözüm önerilerinden bahsetmek istiyorum. Kucağıma alınca daha çok sinirleniyor. Evet, bu bebeğin aşırı yorulduğunun veya bu yöntemin onun mizacına uygun olmadığının bir işareti olabilir. Belki de sandalye metodu sizin için daha doğru olabilir. Ama hızlı bir şekilde karar vermek için doğru değil. Biraz daha zaman tanımalısın çocuğuna hem de kendine. Hiç sakinleşmiyor. Kucağında en fazla 1-2 dakika sakinleştirmeye çalış. Eğer hala ağlıyorsa onu yatağına geri koy ve bu kez yatağın içinde elini üzerine koyarak sırtını sıvazlayarak sakinleştirmeyi dene. Bazen kucağın heyecanı yerine yatağın sakinliğine ihtiyaç duyabilirler. Şimdi gelelim ikinci nazik yöntemimize. Bu yöntem genel olarak The Sleep Lady Shuffle olarak biliniyor. Yani sandalye yöntemi bebeğine kendi kendine sakinleşme gibi paha biçilmez bir beceriyi öğretirken sen bu yeni beceriyi öğrenirken ben buradayım, seni izliyor olacağım ve güvendesin mesajını vermelisiniz. İlk günler şöyle olabilir, yatağın dibinde gerçekleşebilir. Yani bir sandalye alın ve beşiğin hemen yanına, yatağın hemen yanına bebeğin seni görebileceği bir yere koymalısınız. Bebeğinizi yatağınıza koyduktan ve sandalyeye oturduktan sonra eğer ağlarsa uzanıp elini tutabilir, sırtını sıvazlayabilir. Şşş, şşş, yanındayım, her şey yolunda diyebilirsin. Ama kuralımız net, kucağına almıyorsun. Senin görevin fiziksel varlığınla ve şefkatli dokunuşunla
ona güvence vermek. 4 ila 6. günlerde sandalyeyi biraz daha uzaklaştırıyorsun. Mesela odanın ortası gibi. İlk aşamayı geçtin. Şimdi sandalye odanın ortasına geçti. Artık fiziksel temas yok. Eğer ağlarsa sadece o güvenli ses tonunla ona güvence veriyorsun. Şşş, şş. Yanındayım tatlım. Şimdi uyuma zamanı. Güvendesin. Sakinleş. Bu ses tonuyla onu güvende hissettirmelisiniz. Bugünlerde sizin göreviniz dünyanın en sakinleştirici sesi olmak. Birinci haftayı geçtik. Birinci haftanın sonlarına doğru şimdi sandalyeni kapının hemen eşiğine getir. Bebeğin artık seni sadece bir silüet olarak görüyor veya sadece varlığını hissediyor. Sesli telkini de minimuma indirmelisin. Sadece varlığınla ona güvende olduğunu hissettirmelisin. Evet, 10. gün ve sonrasında özgürlük adımı başlıyor. Rutinin sonunda o iyi geceler öpücüğünü ver ve odadan çık. Evet, çık. Eğer ağlarsa birkaç dakika bekleyip kapıdan seslenebilirsin. Buradayım, güvendesin yavrum ama odaya girme. İşte bu periyotta birazcık daha katı görünebilir ama bu da sizin çocuğunuzun durumuna ve sizin kendi ruh sağlığınıza göre, kendi mizacınıza göre belirleyeceksiniz bu son evreyi. Çünkü bazı anneler bu son evreyi biraz katı görebiliyor ve bunu yapamayabiliyor. O yüzden uyku eğitiminizi kendinize göre belirlemelisiniz. Ve şunu asla unutmayın ki ne kadar erken dönemde uyku eğitimi verirseniz o kadar hızlı bir şekilde dönüt alabilirsiniz ve bu uyku eğitimi güzel bir sonuç verebilir. Çocuğunuz kendi kendine uyumayı çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Desteksiz uyku konusunda birden fazla yöntem olsa da önemli olan anne ve babalık içgüdülerinizle sizin hangi yöntemlere kendinizi rahat hissettiğinizdir aslında. Bebeğinizin desteksiz uyumayı öğrenme süreci kolay olmayacak. İnternette videolar göreceksiniz 1 günde, 3 günde, 5 günde şeklinde ama bu sürecin gerçekten yani böyle 3 gün, 5 gün böyle basit kavramlarla nitelendirilecek kolaylıkta olmadığını işin içine girince göreceksiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi bu süreçte sizin kararlı tavrınız çok kritik önem arz ediyor. Biraz da kendi tecrübelerimizden bahsetmek istersem kısaca. Kızım Ahsen'e biz uyku eğitimini 3,5 aylıkken vermeye başlamıştık. Bizim için en uygun metot az önce de bahsettiğim birinci metot olan yatır kaldır yöntemiydi. Zaten ilk metot olarak 4 ila 7 ay arasında ilk metodu öneriyoruz ya. İşte biz de 3,5 aylıktan buna başladık. Ağladığı zaman kucağımıza alıp sakinleşmesini bekleyip sonrasında yatağına geri yatırma şeklinde olmuştu süreç. Evet ilk günler çok fazla olmuştu. Belki 15 belki 20 defa bu yatır kaldır yöntemini uygulamıştık ama bir haftanın sonunda gerçekten çok inanılmaz bir şekilde bu duruma alıştığını gözlemledik ve artık kendi kendine uykuya geçebiliyordu. İşte bu bir hafta ve 10 günlük sürecin sonunda böyle kolay bir şekilde uykuya dalabildiğini görünce uyku eğitiminin herkesin yapması gerektiğini düşündük ve bu videoları hazırladık. Aynı şekilde eşimin kanalında da uyku eğitimine dair tecrübe ve bilgi videoları var. Onları da izleyerek bilginize bilgi katabilir, tecrübelerimizden farklı bakış açıları elde edebilirsiniz. Şimdi bu ikinci metodun sık karşılaşan sorunları ve çözümleri üzerine konuşmak istiyorum. Sürekli ayağa kalkıyor. Bu çok normal, sakin ve sıkıcı bir tavırla tek bir cümleyle yatma zamanı tatlım deyip onu tekrar tekrar yatırır. Bunu bir oyuna çevirmesine izin vermeyin. Enerjiniz ne kadar tutarlı olursa o da o kadar çabuk pes edecektir. Ağlaması çok şiddetleniyor. Eğer ağlaması protestodan çıkıp histerik bir hal alıyorsa bu bebeğin henüz bu adıma hazır olmadığını gösterebilir. Geri adım atmak başarısızlık asla değil. Bir önceki aşamaya geri dönmekten ve orada birkaç gün daha kalmaktan çekinmeyin. Yani bir önceki videoda bahsetmiş olduğumuz rutinleri uygulayarak destekli bir şekilde biraz daha devam edebilirsiniz ta ki hazır olana kadar. Özetle elimizde 2 harika, nazik, bilimsel temelli yöntem var. Al, koy, kaldır, yatır metodu daha çok fiziksel güvenceye, sandalye metodu ise kademeli olarak bağımsızlaşmaya dayanıyor. Bebeğin mizacına en uygun olanı ve kendi mizacınıza en uygun olanı seçin. En önemlisi bu yöntemlerde hangi yöntemi seçerseniz seçin kararlı ve tutarlı olmalısınız. Bu yöntemleri uygulamadan önce uyku rutininizin kusursuz olduğundan emin olmak isterseniz bölüm 2 videomuza gidebilirsiniz. Eğer yayınlamışsak final bölümüne de buradan hemen ulaşabilirsiniz ve buradaki videoda uykunun ustalığına erişebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.